Hoş geldiniz. Bu Airbus 320 MCDU serisinin 3. videosu. İlk videoda MCDU arayüzünü tanıtmış ve Ercan İstanbul rotası üzerinden temel programlamayı ele almıştık. İkinci videoda F-Plan sayfasının derinliklerine indik. Lateral revizyon, vertical revizyon, constraints, pseudo waypoints ve alternatif rota konularını işledik. Bu bölümde ise MCDU'nun bize sunduğu iki güçlü araca bakıyoruz. Pilot Waypoints'ler ve Fix Info sayfası. Pilot Waypoint uçuş planında standart olarak tanımlanmış bir noktayı kendiniz oluşturmanızı sağlar. Koordinatla, radyal ve mesafeyle ya da iki waypoint'in kesişimiyle istediğiniz noktaya rotanıza ekleyebilirsiniz. FMGC bunu gerçek bir waypoint gibi işler. Fix Info ise farklı bir araç. Seçtiğiniz bir noktanın etrafına mesafe halkaları ya da radyal çizgileri çizersiniz ve bu çizgiler F-Plan sayfasında görünür hale gelir. Bunu neden yaparsınız? Yaklaşma planlamasında kritik bir noktaya ne zaman ulaşacağınızı görmek için ya da hava sahasını takip etmek için. Uçuşta esneklik istiyorsanız MCDU'ya sadece yüklenen planı uygulatmak değil, onu yönetmek istiyorsanız bu video tam size göre. Her zaman olduğu gibi ben gerçek bir pilot değilim. Sizler gibi bir sanal pilotum. Bu içerik kendi deneyimlerimden derlediğim bir rehber. Eksik ve yanlış gördüğünüz yer varsa yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Gelin hep birlikte Pilot Waypoint nasıl eklenir ona bakalım ya da kendi noktalarımızı, kendi yol noktalarımızı nasıl tanımlayabiliriz onlara bakalım. Şimdi tekrardan tabii ki burada data sayfasından önce Aircraft Status'e gideceğim dostlar. Ve eğer uçuş bilgisayarımızda önceden tanımlanmış olan uçuş noktaları, rotalar, pistler ya da navigasyon, seyir sefer cihazları işte VOR-ND gibi neyse bizim tanımladığımız bu tarz veriler var ise burada zaten hafızada ne kadar tutulduğunu görüyorsunuz. Pilot Stored Waypoints'e bakın bende 5 tane waypoint varmış. Pilot Stored. Peki Pilot Waypoint'leri nasıl tanımlıyoruz? Data'ya gidiyoruz. Data Index'teyiz ki bu sayfada Position, Monitor, IRS, GPS, Aircraft Status, Closest Airport, en yakın neler var bunların hepsini görebiliyoruz. EQ Point'imizin bilgisini görüyoruz. Ercan ve İstanbul arasında bir aktif uçuşta bunlar hesaplanacak. Tekrar dataya gideyim. ACA Sprint Function erişebiliyoruz. Ve tabii ki dikkat edin. Data sayfası ya da data menüsü, data indeksi iki sayfadan oluşuyor. Bakın hem sağ tarafta. Sağa basarsam işte burada Waypoint, Navigate, Runway'ler, Active Routes, Winds, Secondary, Flight Plan, Winds gibi tüm bilgileri elde görebiliyoruz. Buralara erişebiliyoruz dostlar. Tekrar gideyim. Yes. Şimdi işte Pilot Waypoint, Pilot Navigate, Pilot Runway, Pilot Routes. Bakın sağ taraf. Bizim bugün size göstermek istediğim Waypoint. Hemen bir numaralı sağ line select gibi bastığımda Pilot Waypoint'ler benim önceden tanımlanmış olduklarını burada görüyorsun. 5 tane. Bunların ne olduğuna hiç ama hiç bakmadan biz gelin yeni bir nokta ya da delete all diyelim. Delete all değil. Çok da mühim değiller. Tekrar data. İkinci sayfa. Pilot Waypoints. Eğer daha önce tanımlanmış bir waypoint yoksa karşınıza bu sayfa gelecek. Eğer varsa da işte önce tanımlamış olduklarınız gelir. Daha fazlasını tanımlayacaksanız New Waypoint butonuna basmak gerekiyor. Şimdi bir waypoint'i tanımlarken 3 özellik kullanabiliriz ya da 3 özellik şeklinde tanımlayabiliriz. İşte enlem ve boylam şeklinde tanımlayabiliriz. Bir nokta belirleyip bu bir havalimanı olabilir, bir waypoint olabilir, bir VOR, NDB olabilir. Buna bu tanımladığımız yere göre, kullanacağımız yere göre bir radyal, bir bearing, bir yön, bir istikamet belirtelim ve daha sonra da ona olan mesafeyle bunu tanımlayabiliriz. Veya iki farklı noktanın kesişen radyalleri üzerinden bunu tanımlayabiliriz. Yani lat long, place bearing distance, place bearing şeklinde ve identity tabii ki tanımlamamız. Evet gelin hep birlikte bir nokta girelim. Örneğin ne yapalım? TRNC diyelim hadi gelin 01 ve lat long noktası girelim. Önceden belirlediğim bir nokta vardı. Dore'nin böyle biraz batısında kalan. Gelin onu girelim. 35557.2 kuzey. Bu format önemli. Yazım stiline dikkat etmek lazım. 032 46.1 doğu. Şimdi dostlar şöyle bir olay var. Şimdi bu koordinatı ben Flight Plan sayfasından da buraya herhangi bir yere waypoint olarak girebilirim. Bir waypoint olarak kendim tanımlayabilirim. Ama Pilot Waypoint olarak tanımlamanın esprisi nedir? Bu dataya her zaman ihtiyacım olabilir demek oluyor. Yani sürekli tekrar girmemeye gerek kalmaz. Bir kere tanımlarsam ve sık kullanacağım bir nokta ise o zaman bunu hafızada tutarım ve her geldiğimde nasıl kodlamışsam, hangi identle kodlamışsam onu yazmam yeterli
olacaktır. Bunu gireyim buraya. Sonra identity'ne ekleyelim tekrardan. Evet, sonra store diyorum ve artık bu benim waypoint'im. Değişmez bir waypoint'im. Artık hafızada var. Yani ben buna ihtiyacım olduğunda her defasında bu koordinatı bir yere not edip oradan onu alıp girmeme gerek kalmayacak. Artık TRNC 01 olarak burada görüyor. Ve tekrardan dataya gittiğimde AC statüsten bakın Pilot Store'da bir tane görüyorum. Ve yeniden dataya gidip ikinci sayfaya geçip Pilot Waypoint'e tıkladığımda zaten tanımlı olduğu için her zaman önüme bu gelecektir. Yeni bir waypoint gireceksem buradan New Waypoint'e tıklamam lazım. Yani 5 numaralı sağ line select diye ve tekrardan bu sayfaya erişiyorum. Şimdi bu noktayı uçuş planına ekleyelim gelin. Mesela girmeden sonra ben bu noktaya gitmek istiyorum. Her zaman da bunu uyguluyorum örneğin. Geliyorum TRNC 01 diye yazıyorum. Doren'den Batnu arasında ya da şöyle söyleyeyim Girne'den sonra yapalım. Girne'den Doren'e gitmek yerine Girne'den TRNC 01'e gideceksem Doren olan yere bunu atıyorum. Yani 4 numaralı sol line select diye basıyorum. Ve bakın dostlar TRNC 01 geldi. Bakın Girne'den TRNC 01'e gidiyorum. Örneğin sonra da Doren'e gitmek yerine buraya gideceksem veya diyelim hadi fantazi olsun TRNC 01'e gidip tekrar Doren'e gidiyorum. Bakın buradan böyle saçma bir rota ortaya çıkıyor. Ama aradan tabii ki Doren'i kaldırırsam ki kaldırmayacağım tekrar geri alacağım. İş değişiyor. TRNC 01'i kaldıracağım. Clear yapıyorum. Bunları konuşmuştuk zaten. Her şey şu an tamam. Eski haline döndü. Constraint'imiz de geldi. Tekrardan dataya gidelim. AC status yine bir waypoint'imizi görüyoruz. İkinci sayfa Pilot Waypoint New Waypoint. Şimdi burada ne yaptık? Koordinatla bunu tanımladık. Koordinatla tanımladık. Bir de gelin place bearing distance'ını tanımlayalım. Place bearing distance. Örneğin ben şu an Ercan'dayız değil mi? Şu an Ercan'dayız. Ercan VOR'a göre yapalım. Gelin mesela Ercan VOR'ın değilim ki ben yaklaşık 90 derecelik radyal farzı mihal. Ercan 90'dayım. Bu şekilde ident'teyim. Place bearing'e gelelim. Ercan VOR slash bearing 0.90'lık radyali ne? 20 millik mesafeyi kesecek bir waypoint istiyorum. Place bearing distance. Ercan 0.90 20 ve ekledim. Zaten bu denk geldiğinde bakın çat diye otomatik koordinatını da bize hesapladı ve store diyorum. Artık bir waypoint'imiz daha var. Gelelim uçuş planına. Mesela Girne'den sonra oraya gidelim. O zaman nasıl ident yapmıştım? Ercan 90 yapmıştım identi ve onu ekliyorum. Ercan 90. Bakın Girne'den sonra dönüyoruz ve Ercan 90. Temporary insert yaparsam tabii ki kabul edecek ama raise yapıyorum. Bu da bizim ikinci waypoint'imiz olsun. Ve gelelim üçüncü waypoint'e. Şimdi iki tane hazırladık. New waypoint diyelim. Üçüncü adımı yapalım. Bakın bu sefer ne yapalım? Ercan ve Geçikkale'nin kesişimi olsun. Yani place bearing. O zaman şöyle yapalım. Gelin. Ercan. Bu sefer VOR frekansımızı 32 yapalım. Hadi gelin. Şimdi tabii size gösterebilmek adına biraz böyle farazi gidiyorum. Ama elbette ki bunların çok önemli bir olduğu anlar olabilir. Bunlar ne zaman kullanılabilir? Mesela ATC'den bir talimat gelebilir. İşte diyebilir. Ercan VOR'ın işte biraz önce yaptığımız gibi 90 radyalinde 20 mil git ve bana raporlama yap. O zaman işte bunu buradan halledebilirsiniz. Veya doğrudan Pasifik Okyanusu'nu geçerken ya da işte Kuzey Atlantik'i veya Atlantik'i geçerken ya da Arktik bölgeye geçerken doğrudan yeni bir enlem ve boylam koordinatı size gelebilir ve her zaman kullandığınız bir koordinat olabilir. Belki onu ekleyebilirsiniz veya onu doğrudan plandan da ekleyebilirsiniz. Veya işte iki radyalin kesiştiği bir noktaya git diyebilir ATC. Örneğin talimat geldi işte Ercan 30 radyal Ercan bu sefer bakın dikkat edin aslında hangi formatta gireceğimiz burada kalıpta var. Ercan 30 radyal ile örneğin Geçikkale'nin mesela ne olabilir? 300 radyalinin kesiştiği noktaya eklediğimde tabii ki Geçikkale NDB mi VOR mı ki onu soruyor bize. VOR olsun ve bakın Ercan 0.30'la Geçikkale 300'ün kesiştiği nokta enlem ve boylam olarak karşımıza çıktı. Bunu store yapalım. Gelin uçuş planına gidelim ve mesela Girne'den sonra o noktaya gidelim mesela. Girne'den sonra bu noktaya git dedi bize. O zaman ECN diye tıkladığımda ve işte dostlar Ercan ve Ercan 30'la Geçikkale'nin 300 radyalenin kesiştiği nokta. Tabii ki standby'da tutuyorum. Yes, Ercan 30'la Geçikkale 300'ün kesiştiği noktayı burada görüyoruz. İşte dostlar. Eğer başka tanımlamak istersek gel buraya tanımla dostum. That long, place bearing distance, place bearing şeklinde. Her şey, her türlü imkan sunulmuş yani bize bu noktada. Tekrar plana gideyim ve erase diyeyim. Tabii ki bunu tanımlamıyorum. Böylelikle
3 tane pilot waypoint tanımlamış olduk. İlkinde doğrudan enlem boylam girerek, ikincisinde place bearing distance girerek, üçüncüsünde place bearing şeklinde. Ve tabii ki biz bu verileri girdikten sonra aslında uçuş bilgisayarı koordinatları hesaplıyor ve o noktayı bize böyle dört dörtlük bir şekilde hafızaya alıyor. Böylelikle pilotların nasıl kendi yol noktalarını tanımlayabileceğini birlikte çalışmış olduk. Şimdi gelin hep birlikte dostlar Fix Info sayfasına bir göz atalım. Lateral revizyondan yani light plana gidelim. Buradan örneğin girneyi seçelim. Fix Info'ya gidelim. Evet, Fix Info sayfası tabii ki Airbus ailesinin en kullanışlı, en faydalı araçlarından biri aslında. Herhangi bir noktanın etrafına sanal çemberler ve radyaller çizmemize yarıyor ki bu noktalarda navigasyon ekranında görünüyor ve bize aslında bir görsel referans noktası oluşturuyor veya durumsal farkındalığımızı artıracak bir görsel referansı oluyorlar. Evet, bir tane fix tanımlayalım dostlar. Bu kendi tanımladığımız yani pilot waypoint'lar da olabilir. Herhangi bir waypoint olabilir. İşte Girne gibi, havalimanı olabilir, VIOBAR olabilir. Herhangi bir referans noktasından bahsediyoruz aslında. Mesela biraz önce kendi tanımladığımız waypoint vardı. Biraz zoom out yapalım. Mesela TRNC 01 tuşlayalım. Bakın hemen mavi olarak işaretlendi. Mesela radius atalım. 10 millik bir çember içerisine aldık. Bir de kesişen radyal çizebiliriz. Örneğin işte ne olabilir? 180, 360 şeklinde. Her bir fikse 2 radyal bir radius ekleyebiliriz. Tabii daha fazla eklemek istersek o zaman ikinci bir fikse gelip yine TRNC 01'i seçelim mesela. Bu sefer de 90'la 270 diyelim. 270, 90'la 270. Bakın 4 dilimlik bir pasta oluşturduk ekranda. Bunu da 25 mil yapalım örneğin. Evet, yani durumsal farkındalığımızı artırmak için bu şekilde kullanabiliriz. Veya daha gerçekçi bir kullanıma geçecek olursak, şimdi biz tabii ki Ercan'dan kalkıyoruz. Kalkışla birlikte başımıza herhangi bir şey gelebilir. Yani bir acil durum oluşabilir ve yeniden dönüp meydana inmek gerekebilir. Hani meydana olan konumumuzu idrak edebilmek adına kalkışta bize bir referans nokta oluşturması için aslında pistin merkez hattını uzatıp bir çember içerisine alabiliriz. Bu hem yaklaşmalarda hem de kalkışmalarda aslında görsel bir referans bize oluşturacak. Yani önemli bir, yani nasıl diyeyim, değerli bir yardımcı olacaktır bize dostlar. Değerli bir yardımcı. Örneğin Ligen yapalım. 29 sağ pistinden kalkacağız. Ercan 29 sağ pistinden kalkacağız. Pistin tabii ki merkez hattı direction'a bakacak olursak ki bu bilgiyi charttan okuyabiliriz veya diyelim ki nereden okuyabiliriz dostlar? Tabii ki flight plan'dan bakın 29 sağ için departure'a geldiğimizde zaten course bilgisi burada 286 olarak çıkıyor. 286, bunun karşısını da almamız lazım. Bu da 11 soru olur. O da 106. 286'ya 106. O zaman gelelim buraya. Ercan Fix Info'ya gidelim. 286 radyalle 106'yı girelim. Bak pistin her iki tarafında hem kalkış yönüne doğru hem tersi yöne doğru olacak şekilde radyalleri attık. 4 millik de bir radius atalım. Hani olası bir circle to land için ve 4 millik bir bakın çemberde çizildi. Bunun bir benzerini iniş için yapalım. Lima Tango Bravo Alfa 2 3 pisti için. Burada tabii flight plan'a gidelim. Şuraya ilerleyelim dostlar. Evet, geldik. Belki bir zoom out yapmamız gerekebilir. Gunga'ya geleyim. Gunga lateral revizyon fix info zaten Ercan 29 çıktı. İstanbul 2 3 bilgisini de burada aldık. Radyalimiz 233. Zaten bakın hemen çizdi. Zoom out yapayım. Şimdi tabii ki 233 karşı yönünü hesaplamanın yolu kolay dostlar. 233 eksi 180 yaptığımız anda o da 53. Radius'umuzu atalım. 4 mil. Evet, şimdi tabii bir şey göstereceğim. İstanbul için tekrar gidelim. ILS sulu yapacağız approach'ta. 2-3 sol şeklinde. Bir daha bu veriye gireceğim. Çünkü ikinci bir çember çizdirmek isterim. O da ILS full established olacağımız nokta. Gunga noktası. O da 8.6. 8.6'ya bir radius daha atacağım. Kusuratlıları
almaz. Bunu yuvarlayalım. 9 diye. Bakın 9 zaten Gunga ile kesişti hemen hemen. Yani full establish olacağımız noktayı da bir çember içerisine aldık. Burada gerekirse ikinci bir radyal da ekleyebilirsiniz. Ama gerek değil. Çünkü pistin her iki hattını da uzattık. Pist hizasını uzattık. 2 tane çemberimizi de ekledik. Dolayısıyla yeterlidir. Başka ne amaç için kullanabiliriz? İşte buradaki minimum safe altitude'lar için de bunu kullanabiliriz. Ki 4 tane bize izin veriyor. Yani bir dördüncüyü kullanırsak ki Airbus MCDU'da 2 tane radyal atabiliyoruz. Maalesef üçüncü yok. Yani her bir fixe 2 radyal atabiliyoruz. Halbuki Boeing'de 3 tane atanabiliyor. Tabii ki burada 4 tane olma sınırı da var. Bunlar gelip manipüle edilebilir. Yani minimum safe altitude'u da gelip yine bu fix ve radyal mantığıyla işleyebilirsiniz ki aslında yapılabilir. Çok yani bu uygulamada ne olabilir? Tabii ki kalkıştan sonra rotamıza oturduktan sonra veya rotayı yakaladıktan sonra zaten Ercan'la işimiz kalmadığı için bu fixi İstanbul Viyovar'a değişip çizilebilir ama bilemiyorum tabii gerçekte varsa bu yayını şu an izleyen, bu videoyu izleyen yani pratik uygulamada hepsinin birden çizilmesi bence bir karmaşa yaratır ama pratikte bu yapılır mı yapılmaz mı ya da hangisi önceliklidir ne yapılır onu bilemiyorum. Belki duruma göre belki yere göre. Çünkü minimum safe altitude'ler tabii ki izin verilmediği sürece aslında işte İstanbul Viyovar'a bu radyaller açısından geldiğimizde örneğin 280-190 arası işte 3500 fitin altına inmemek lazım veya 5000 fitin ya da 3000 fitin altına düşmemek lazım gibi. Şimdi Fix Info ile ilgili bir özellik daha göstermek isterim ama bunu daha iyi gösterebilmek adına Geçikkale Viyovar'ı seçeceğim dostlar. Geçikkale Viyovar. Evet ve bakın ND'de işaretlendi. Şimdi Geçikkale Viyovar'a radyal 45'i gireyim bir de radyal 280'i gireyim ya da daha iyi olsun 310'u gireyim. Evet. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi dostlar? Bakın 2.45'te ok yok, 310'da ok var. Benzer durum diğerlerinde de vardı. Şimdi 310'da ok olduğu için ok neyi gösterir aslında? 310 radyalin benim rotamla kesiştiğini gösterir. Bakın Girne ile Delta 345 sol arasını kesiyor. Tam kestiği noktaya rotamın üzerine ben bir fix ekleyebilirim. Tıklayayım. Bakın Geçikkale 310. Bu şu demek olur aslında. Mesela bir talimat geldi. Bir waypoint üzerinden, rotanız üzerinde işte bir waypoint'e göre belli bir noktada kestiğinizde işte report yap ya da o noktayı görmek istiyorsun. Bunu girebilin. Yani aslında Geçikkale Viyovar'ın Delta 345 Lima ile Girne arasında Geçikkale Viyovar'ın 310. radyalini kestiğimiz anı işte böylelikle rota üzerinde navigasyon ekranında görüntüleyebilir ve hatta bunu burada olduğu gibi mesela bakın bir fix olarak ekleyebiliriz. Ama 45'lik radyal için bunu maalesef yapamayız çünkü rotamızı kesmiyor. Benzer durumu radius için de yapabiliriz. Mesela bakın bir 5 millik radius yapayım. Bakın ok çıkmadı çünkü rotayı kesmiyor. Ama mesela 30 millik bir radius yapayım. Bakın şimdi rotayı kes. Hatta neredeyse Girne'yi kestik. Gelin bunu artıralım. 40'lık bir radius yapalım. Bakın Girne ve Doren arasında bir noktayı kesiyoruz şu an. Ve hemen tabii ki 4 numaralı sol line select'i işaret eden ok çıktı. Tıkladığında bakın onu ben rotaya ekledim. Yani aslında Girne ve Doren arasında Geçikkale Viyovar'ın 40 derecelik 40 deniz millik yarı çapını kesecek bir noktayı fix olarak eklemiş ve ND ekranında görüntülemiş oluyorum. Tabii ki erase yapalım. Geçikkale'ne işim olmadığı için gidip onu sileyim. Fix sayfasını başka ne için kullanabiliriz dostlar? Tabii ki bir geçişlerini işaretlemek için de kullanabiliriz değil mi? Mesela şimdi flight plan'a geleyim. Ben biliyorum ki burada Doren'de ben Nicosia Flight Information Region ya da Ercan Advisory Space'ten Ankara kontrole gireceğim. O zaman gelip Doren'i buraya işaretleyip buradan Flying Panda Mehmet nickname'li kaptanımıza selam olsun. O öğretti bunu bana. Ben de size bunu aktarma şansı buluyorum böylelikle. Çok teşekkür ederim kendisine. Ve radius örneğin işte 3 mil ekleyip hani bir geçişlerini işaretleyebiliriz. Tabii Ercan'dan işim yok ama diyelim ki Ercan'dan kalktık. Sonuçta fix infoyu ki bu rota üzerinde çok sıkıştığımız, çok bildiğimiz rota. Burada gerek olmayabilir bu tarz bir işaretle yapmaya ama nadir uçtuğumuz hava sahalarında ya da işte Avrupa'da uçarken sonuçta çok sayıda Flight Information Region üzerinden geçiyoruz. Hepsi burada işaretlenebilir. 4'er değiştire işaretleyebiliriz. Evet, fil geçişlerini Doren'le bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Burada tabii her zaman geçişlerinde ya da fil geçişlerinde bir fix noktası, kesişen bir fix noktası olmayabilir. Çünkü Doren burada tam Ankara
Fir ile Nicosia Fir üzerindedir. Tam sınır noktasındadır. Ama her zaman bu şekilde olmayabilir. Örneğin gelin plana bakalım. Şimdi tabii Türkiye hava sahası çok büyük. Birçok sektöre bölünmüş ki Batsima'da genelde ya Ankara kontrol olur tüm sektörü kontrol eden veya İstanbul için İstanbul Flight Information Region için Ankara Base Control'de olabilir ki Ankara Base Control'e geçiş dostlar tam bir waypoint noktasında değildir. Kilo Foxtrot Kilo ile Edese arasında bir noktadır. Yaklaşık 29 milde. Peki bunu fix olarak buraya eklemek için tam o noktanın koordinatlarını girebilirsiniz ki waypoint'ten waypoint'e bu değişir ama çok daha kolay bir yolu var aslında onun. Eğer biz biliyorsak ki şu an yaklaşık biliyoruz. Kilo Foxtrot Kilo Bio var. Geçtikten 29 mil sonra bu geçiş olacak. Bunu ekleyebiliriz. Nereden? Flyplan'dan. Bunun yolu da şudur. Kilo Foxtrot Kilo'ya gelip ki şu an sadece göstereceğim amaç için değil bunu birçok amaç için kullanabiliriz. Sonra slash yapıyorum ve 29. Bu ne demek? Kilo Foxtrot Kilo'nun 29 mil ötesine rotadan sapma olmayacak. Rotaya bir fix ekle. Bunu eklemek için eğer EDASA üzerine basarsak bakın place waypoint mismatch çıkar. Doğrusu nedir? Yine Kilo Foxtrot Kilo yani line select key sol line select key 2'ye basıyorum. Ve bakın PD 004. Ben tabii başka denemeler yaptığım için daha önce 1 2 3 gitti 004. Bakın o nokta tam olarak eklendi dostlar. PD 004. Bu benim Fir geçiş noktam. Aslında ben şu an ne yaptım? Bu yol üzerine UM 855 yolu üzerine Konya Afyon Viyovar'ın 29 mil ötesine bir fix ekledim ve o fix noktasında biliyorum ki ben İstanbul Fir'e geçiş yapacağım ya da Ankara West kontrol olacak. Bunu tabii ki daha sonra fix olarak da ekleyebiliriz. Gelelim çünkü artık bir waypoint oldu o. Anlık bir waypoint, bu rotadaki bir waypointimiz oldu ama dikkat edin bu stored yani önceden hafızaya aldığımız waypointlerden biri değildir. Şimdi tekrardan plana geleyim. Lateral revizyondan fix info'ya gideyim. Ama bir dakika şuradan buna gelelim. PD004 fix info'ya geleyim. Şimdi Doren'i girdiydim ya onun yerine bunu ekleyeceğim. Bakın Top Delta 004 289 bizim eklediğimiz aman başka bir noktada varmış. Bakın dikkat. Bizim eklediğimiz işte burada ve 3 millik circle'a ekledim. Bakın bu da bir başka uygulama. Şimdi bunu tekrardan Doren'e alıyorum. Şimdi flight plan'a gelelim. O noktamız dursun. Bunun aslında kullanışlı olduğu başka durumlar daha var. Hani biz burada hız kısıtlamamız var dedik değil mi? Mesela bu hız kısıtlamasını tutturabilmek adına da olabilir. Veya hani yalancı noktalar ekleyip ya da sonradan noktalar ekleyip uçağın daha önceden o irtifaya erişmesini ya da daha sonradan belki irtifaya erişmesi olabilir. Şimdi biraz önce Kilo Foxtrot Kilo'nun 29 mil ötesine, deniz mili ötesine attığımız o noktanın bir benzerini başka noktalar içinde yapabiliriz. Hatta kullanım amacı aslında şu olabilir. Örneğin belli bir waypoint'e 10 mil kala ya da o waypoint'ten 10 mil sonra şu hızda, şu irtifada ol gibi bir komut geldi. Biz tabii ki onu ayarlayabilmek adına bunu uygulayabiliriz. Örneğin mesela OTSX'e 5 mil kala ki OTSX'e 360'ız mesela. OTSX'e 5 mil kala. Descend and maintain yani alçal ve 3-4-0'ı koru. OTSX'e 5 mil kala mesela. Böyle bir talimat geldi orada. OTSX'e 5 mil kala. O zaman ne yapabilirim? OTSX'e 5 mil kalayı nasıl işaretleyeceğim? İşte biraz önce gösterdiğim gibi. OTSX/5 tık ve ne yaptı? Önüne attı. Demek ki burada bir sıkıntı var. Erase yapalım. Sıkıntı şu. OTSX'e 5 mil kala dediğine göre ya da 5 mil önce bu sefer eksiği kullanır. OTSX-5. Eksiği kullanmazsak önüne atar. Eksiği kullanırsak arkasına atar. Aslında ters oldu galiba söylediğim değil mi? OTSX'ten sonra veya önce diyelim. OTSX'in önü olur artı dersek veya OTSX'ten sonra eksi dersek OTSX'ten önce ya da OTSX'e kala olur. Tıkladığım bakın hemen önüne at ve insert değil. Evet artık bizim OTSX'e EDAS arasında OTSX'e 5 mil kala bir waypoint'imiz var. Ve örneğin orada bize Descend and Maintain 340 dedi ya o zaman ne yapıyoruz? Vertical revizyon yapıyoruz OTSX için. OTSX için vertical revizyon altitude constraint'ten yapabiliriz veya return diyelim. Buraya gelip slash deyip böyle 340 diyor. Çeşitli yolları var. Şöyle bakalım. OTSX'e gidelim tekrar. Evet şu bakın OTSX'e 340'ı ekledim. Ben aslında ne yaptım? Altitude constraint ekledim. Yani altitude constraint eklemenin yolu direkt bu ekrandayken slash deyip de ekleyebilirsiniz veya işte vertical revizyona gidip oradan da ekleyebilirsiniz. Bunu da görmüş olduk. İki yolunu görmüş olduk. Ve artık işte OTSX'e böyle
Böyle bir durumumuz var. Evet, o zaman işte OTSX'e 5 mil kala bu irtifayı tutturmuş oluyoruz. Veya sonrası da olabilir. Ya da ne olabilir? İşte OTSX'e evet OTSX'e 3-4-0 oldu der ama hani tabii ki diyelim ki dikey alçalma hızımız belki yüksek olacak. Yani bu sefer hız problemi yaşayacağız. O zaman alçalma noktasını biraz daha öne çekip OTSX'te o hızı tutturabiliriz. Ya da örneğin OTSX'i diyelim ki 2-2-0'la geç. Ama ben alçalmadayım, varyom yüksek. Yani 2-2-0'a inmem pek zor. O zaman ne olabilir? Yani speed break'lerle de tabii ki alçalabilirsiniz ya da ne olabilir? O waypoint'ten çok daha önce alçalmayı tamamlayıp o noktada hızınızı kesebilir gibi diye düşünüyorum. Farklı yöntemler, farklı uygulamalar veya düzeltmek isteyen varsa yorumlara yazsın. Yani böylelikle aslında fix ile ilgili ne gibi manevralar yapabilirik, nasıl kullanabilirik bunu da size göstermiş oldum. Bu videoda MCDU'nun iki güçlü aracını ele aldık. Pilot Waypoint ve FixInfo. Artık uçuş planında standart olarak bulunmayan bir noktaya kendiniz tanımlayabilir, koordinatla, radyal ve mesafe ile ya da iki waypoint kesişimiyle rotanıza ekleyebilirsiniz. FixInfo ile de mesafe halkaları çizerek yaklaşma planlamasını çok daha bilinçli yapabilirsiniz. Bunlar küçük görünen ama uçuşta gerçek fark yaratan araçlar. Özellikle FixInfo'ya bir kere alıştığınızda vazgeçemiyorsunuz. Serinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Eksik ya da yanlış gördüğünüz bir şey varsa yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Güvenli uçuşlar.